Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Bugün elimizde gerçekten inanılmaz bir küresel iyileşme hikayesi var. Biliyorsunuz karmaşık bilimsel konuları bu inceleme serimizde adım adım çözüyoruz. Bugün de tam olarak bunu yapacağız ve ozon tabakasının o büyüleyici bilimsel iyileşme sürecine odaklanacağız. İnanın bana bu sadece bir bilim hikayesi değil, aynı zamanda gezegenimizi nasıl kurtardığımızın da hikayesi. Hadi başlayalım. İnsanlık kendi yarattığı küresel bir çevre felaketini geri alabilir mi? Açıkçası haberleri izlediğimizde iklimle ilgili duyduğumuz gelişmeler o kadar karamsar ki insan bazen umutsuzluğa kapılıyor değil mi? Ama bugün o karamsarlığı bir kenara bırakıyoruz. Çünkü tam şu anda dünya çapında kanıtlanmış koca bir çevre zaferine bakıyoruz. Bu sorunun cevabı kocaman, yankılanan bir evet ve birazdan bunun nasıl başarıldığını harika verilerle göreceğiz. Şimdi bu slaytta asıl ilginç olan şey ekranda gördüğünüz o devasa sayının aslında ne kadar küçük olduğu. 5 milyon kilometre kare. Evet, kulağa devasa bir alan gibi geliyor ama sıkı durun. Bu sayı ozon tabakasındaki deliğin son 30 yıl içindeki en düşük seviyesini temsil ediyor. İnanılmaz değil mi? 10 yıllardır tepemizde büyüyen o devasa tehlike tam 30 yılın en dar alanına gerilemiş durumda. Peki buraya nasıl geldik? Bu destansı iyileşmeyi tam olarak kavramak için önce neyi koruduğumuzu bir hatırlayalım. Çok temel bir tanımla başlayalım. Ozon, kelimenin tam anlamıyla 3 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir molekül. Altı üstü 3 küçük atom. Ama bu basit, küçücük kimyasal yapı, gezegenimizdeki tüm yaşamın devamlılığı için adeta görünmez bir zırh oluşturuyor. Neden mi bu kadar hayati? Şöyle düşünün, her sabah sokağa güvenle çıkabilmemizin arkasındaki gizli kahraman bu moleküldür. Ozon, güneşten dünyamıza doğru hızla çarpan o ölümcül mor ötesi yani UV radyasyonunu engelliyor. Bu görünmez kalkan bir anlığına ortadan kalksaydı, yeryüzündeki hiçbir canlı o yakıcı etkiden kaçamazdı. Kısacası ozon, gezegenimizin atmosferik güneş kremidir. Şimdi biraz yükseklere, yer yüzeyinden yaklaşık 20 ila 30 kilometre yukarıdaki stratosfere çıkalım. Orada kirlenmemiş, tertemiz bir atmosferde inanılmaz derecede zarif bir döngü yaşanıyor. 1. Ozon gazı ortaya çıkıyor, 2. Doğal süreçlerle tekrar kayboluyor ve 3. Kusursuz bir denge sağlanıyor. Bu adeta atmosferin derin, sakin bir nefes alıp vermesi gibi. Üretim ve tüketim birbirini hep eşitliyor. Ve bu kıyaslama sorunun kaynağını zekice gözler önüne seriyor. Hikayemizin dramatikleştiği yer burası. Bir tarafta milyonlarca yıldır tıkır tıkır işleyen o dengeli doğal döngü var, diğer tarafta ise biz varız, insan aktivitesi. Atmosfere saldığımız klor ve brom içeren o endüstriyel kimyasallar stratosfere ulaştığında adeta birer canavara dönüştüler. Ozon moleküllerini doğanın üretebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde parçalamaya başladılar. Üstelik bu kimyasal yıkım öyle her yerde homojen dağılmıyor. Bu hasar en çok, evet doğru tahmin ettiniz, Antarktika üzerinde zirve yapıyor. Özellikle de Güney Yarımküre'nin ilkbaharına denk gelen Eylül ve Ekim aylarında. Oradaki dondurucu hava ve özgün rüzgar desenleri, klor ve brom için mükemmel bir yıkım sahası, tam bir ozon katliamı ortamı yaratıyor. 4. Bölüm. Tarihi çözüm. Montreal Protokolü. Durum tam bir felakete doğru sürüklenirken dünya tarihindeki en etkileyici işbirliklerinden biri gerçekleşti. 1987 öncesine kadar o zararlı spreyler, soğutucular çılgınlar gibi kullanılıyordu. Fakat sonra 1987'de dünya liderleri masaya oturdu ve Montreal Protokolü imzalandı. Zararlı kimyasallara kesin ve net bir yasak geldi. O gün alınan o cesur karar sayesinde bugün o tabakanın nasıl yavaş yavaş kendini toparladığını izleyebiliyoruz. Muazzam bir başarı. Artık elimizde sadece umutlu teoriler falan yok, kapı gibi somut kanıtlar var. Avrupa'nın prestijli Kopernikus Atmosfer Gözlem Servisi'nin bulgularına göre bu son Eylül ölçümlerinde delik alışılmışın çok ama çok altında bir genişliğe sahip. Hatta daha da ilginci, delik Güney Kutbu'nun tam merkezinden bir miktar sapmış durumda. Atmosfer dinamiklerinde çok ciddi, olumlu bir değişimin ortasındayız. Yani buradaki kritik nokta şu, bu sayılar kelimenin tam anlamıyla küresel bir zafer çığlığı. Bakın, maksimum incelme alanlarına bir göz atalım. 2017'de 10 milyon kilometre kareymiş, geçen yıl bir dalgalanmayla 20 milyona çıkmış ama asıl olay sadece geçen hafta yapılan ölçümlerde bu alanın 5 milyon kilometre kareye kadar çakılmış olması. Bu düşüş inanılmaz, sistem işe yarıyor. Tabii bu harika bir kutlama anı ama bilim rehaveti hiç sevmez. Uzmanlar bize iyileşme bu hızla devam ederse ancak 2060'lı yıllarda yani yaklaşık 40 yıl sonra ozonun o 1970 öncesi sağlıklı seviyelerine dönebileceğimizi söylüyorlar.
Atmosferin kendini iyileştirmesi tam bir nesiller arası bayrak yarışı. Hasarı vermek çok hızlıydı ama onarmak cidden uzun bir maraton. Ve işte bilim insanlarının o önemli evet ama dediği nokta. Gözümüzü dört açmamız lazım. Çünkü ozondaki bu iyileşme iklim değişikliğiyle doğrudan el ele yürüyor. Sera gazları yüzünden yüzey ısınıyor evet ama stratosferde uzun vadeli bir soğuma yaşanıyor. Ve o dondurucu soğukluk paradoksal bir şekilde klorun ozonu parçalamasını kolaylaştırıyor. Yani bu savaşı kazandık deyip köşemize çekilemeyiz. Montreal Protokolü bize bir şey kanıtladı. Devletler, bilim dünyası ve endüstri gerçekten isterse bir araya gelip dünyayı koruyan o devasa görünmez kalkanı tamir edebiliyor. İmkansız değilmiş, gördünüz mü? Peki asıl soru şu. Ozon tabakasını onaran bu muazzam küresel irade bugün kapımızdaki en büyük tehdit olan iklim krizinde durdurmak için harekete geçirilebilir mi? Formül elimizde, sadece uygulamamız gerekiyor. Düşünmeye değer değil mi? Bu incelemede bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.